Kıymetli dostlar, empatik psikolojiye hoş geldiniz. Bugün sizlerle empati yapmanın sahibine kazandırmış olduğu faydaları konuşacağız. Evet, empati yapmanın insanlara ve topluma kazandırmış olduğu faydalar bir hayli çok. Peki bizzat empati yapan insanlar kendi dünyalarında bu fedakarlığın karşısında bir kısım faydalar sağlıyorlar mı? Evet, çok önemli faydalar sağlıyorlar. Bunların birincisi, bakıldığında bu insanlarda stres düzeyinin biz çok düşük olduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü çevresindeki insanlarla iletişim halinde bulunup onların problemlerini çözdüğünde, onlarla yapmış olduğu bu güzel iletişimin kendisine kazandırmış olduğu toplumsal bağın onda oluşturmuş olduğu ruh haliyle stresten uzak kalabiliyorlar. Yani stres empatik insanlarda çok daha az kendisini gösteriyor. En önemli faydalarından bir tanesi ise empatinin aslında insanlarda liderlik becerisini ön plana çıkartması. Liderlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi olan empati kurabilme, empatik insanların sürekli yaptıkları bir davranış olduğunda toplum içerisinde bir zaman sonra bir lider gibi algılanabiliyor ve kendisinden liderlik yapması istenebiliyor. Bu durum onları tabii bir lider haline getirebiliyor. İletişim becerileri çok yüksek. İletişim becerisinin yüksek olması demek problem çözebilme becerisinin yüksek olduğu manasına geliyor. Kendi problemlerini, çevresinin problemlerini, çevreyle beraber insanlara zarar veren tüm sıkıntıları kendi ruh dünyasında bizzat çözülmesi gereken meseleler olarak algıladığı için bu insanın diğer insanların arasında sıradan bir insan olarak algılanmadığını, yüksek seviyede iletişim seviyesinin onu özel bir insan haline getirdiğini görebiliyoruz. Aynı zamanda duygusal zekaları da yükseliyor. Çünkü empati demek duygusal zeka demek. Yani bir insanın duygusal zekasının yüksek olması empatisinin yüksek olması demektir. Empati kuramayan insanda duygusal zeka olmaz. Duygusal zekanın temelidir empati. Siz empati kurduğunuzda bir açıdan IQ'ya yani matematiksel ve mantıksal zekaya göre çok daha üstün olan bir zeka türünün içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Siz duygusal zekası yüksek bir insan olduğunuzda daha mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayabiliyorsunuz. Evet, dopamin salgılanır empatik insanlarda. Yapmış olduğu güzel davranışın aslında kendi ruhunda oluşturmuş olduğu huzurun ismidir dopamin. Bir açıdan mutluluğun hormonudur. Yani o mutlu olmanın getirmiş olduğu huzuru bir başkasına faydalı olduğu için empati kurduğunda peşinen alır. Yani o dopaminin onun dünyasında oluşturmuş olduğu huzur gene onun adına çok önemli bir ayrıcalıktır. Bağışıklık sistemleri çok sağlamdır empatik insanların. Stresten uzak kalmak, kaygılı olmamak, diğer insanlara yardımcı olmanın getirmiş olduğu huzuru yaşamak onların bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Kolay kolay hastalıklara yakalanmazlar. Yakalanmış oldukları hastalıklarda uzun sürmeden bir anda kendilerinin tedavi olabileceği durumların oluştuğuna şahit olurlar. Yani bağışıklık sistemleri daha iyi seviyede olduğundan dolayı o insanlara bakıldığında diğer insanları hırpalayan hastalıkların onların semtine uğramadığına şahit oluruz. Evet, onların bu durumunu belki de özetleme adına onların sahip olmuş olduğu oksitosin hormonunun yüksekliğinden de bahsetmek gerekiyor. Oksitosin hormonu bir insanın bağ kurma hormonudur. Toplumla bağ kurma, insanlarla bağ kurma, hayvanlarla bağ kurma aslında tüm kainatla bağ kurmayla alakalı çok önemli bir hormondur ki eksikliği insanları yalnızlığa iter. Yalnızlık mutsuzluğa götürür. O insanların tanımadıkları insanlarla bile çok kolaylıkla bağ kurabildiğini çünkü sahip olmuş oldukları oksitosin hormonunun onlarda bu bağ kurmayı çok kolaylaştırdığını görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi aslında insanlar empatik bir insan olduklarında birçok faydayı elde edebiliyorlar. Bir kısım insanların düşündüğü gibi empati kurmak, enayilik veya ne bileyim başka insanlar için kendisini feda etmek değil. Aynı zamanda kendi dünyasına da birçok şeyi kazandırmak demek. Başka bir programda farklı bir konuda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.